Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz aylarında tüketmeyi çok sevdiğim nefis bamya tarifiyle geldim. Ben tarifimde 1 kilo bamya kullandım. Bamyayı güzelce yıkıyorum, üzerinde hiçbir kalıntı kalmamasını sağlıyorum ve sonrasında kurumaya bırakıyorum. Tamamen kurumasını sağladıktan sonra da sap kısımlarını keseceğim. Sap kısımlarını kestikten sonra yıkamıyoruz. Çünkü eğer bu şekilde yaparsak bu uzama oluyor, biliyorsunuz bamyalarda salyalanma da deniyor. O şekilde olabiliyor. Olabiliyor değil, kesinlikle oluyor suyla temas ettiğinde. Bunun için ilk olarak güzelce yıkayın kabuklarını hiç soymadan. Sonrasında da kurulayın üzerine temiz bir bez örterek. Ardından benim yaptığım gibi sivri olacak şekilde baş kısımlarını kesin. Böyle küçük bir bıçakla rahat bir şekilde yapılıyor bu işlem. Birkaç defa yaptıktan sonra zaten çok rahat bir şekilde yapabildiğinizi fark edeceksiniz. Çok zor bir işlem değil. Hepsini sap kısımlarını kestim. Bamyalarım hazır. Ben ilk olarak dondurucuya kaldıracağım bamyalarımı. O gün farklı bir yemeğim olduğu için direkt yapmayı tercih etmedim. Bu arada ben zaten dondurucuya kaldırıp pişirdikten sonra olan lezzetini çok daha fazla beğeniyorum. Daha önceki tariflerimde de belirtmiştim bunu. Şimdi dondurucuya kaldırmak üzere hazırlıyorum. Üzerine 2 adet domatesi küp küp doğrayarak ekledim. Geniş pilav tenceresine bamyaları aldıktan sonra yarım çay bardağından biraz fazla suyu bir kaseye aldım. Üzerine 1 çay kaşığı limon tuzu ekleyerek şöyle karıştırıyorum. Tencereye ilave edeceğim. Bamyayı dondurucuya bu şekilde kaldırıyorum. Çok kolay bir işlem. Siz de muhakkak bu şekilde kaldırın. Dondurucunuza lezzeti muazzam oluyor. Şöyle karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Tenceremin kapağını kapatacağım. Renkleri hafif dönünceye kadar pişireceğim bamyalarımı. Biraz renginin değişmesini sağlayacağım. Çok fazla pişirmeyeceğim. Şöyle kaynadıktan sonra zaten ocak yüksek ateşteyken hemen içerisindeki suyla birlikte kaynamaya başlıyor. Kısık ateşte 2 defa falan karıştırmanız yeterli olacaktır. 2-3 defa karıştırmanız yeterli olacaktır. Birazdan renginin döndüğünü göreceksiniz. Bahsettiğim kıvam tam olarak bu. Rengi bu yeşile döndükten sonra o taze yeşil rengi biraz böyle daha koyulaştıktan sonra ocağı kapatarak soğumaya bırakabilirsiniz. Oda sıcaklığına geldikten sonra kilitli poşetlere koyarak dondurucuya kaldırabilirsiniz. Ben bunu birkaç gün öncesinde yapmıştım. Dondurucuya kaldırdım kilitli poşetimle. Ardından belirttiğim gibi birkaç gün sonra da yemeğini yaptım. Yemeğini yapma işlemini gösteriyorum. Üzerinden birkaç gün geçti. Yine aynı şekilde geniş bir tencereye zeytinyağı alıyorum. Dondurucudan çıkardığım halim. Bamyanın çözülmesini asla beklemiyorum. Donmuş haliyle yapacağım yemeğimi. 1 adet soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Büyük soğan kullandım. Soğan çok yakışıyor çünkü. Sonra soğanın rengini döndürüyorum, kavuruyorum. Soğan diriliğini kaybetsin, rengi dönsün. Ardından salçayı ilave edeceğim. Soğanlar kavruldu istediğim gibi. Bir silme yemek kaşığı kadar salçayı ekliyorum. Salça ile birlikte kavurmaya devam ediyorum. Salça ile birlikte güzelce kavrulduktan sonra üzerine kaynar su ekliyorum. Sıcak su kettle'da vardı, ondan ilave ediyorum. Şöyle göz kararı ekliyorum çünkü sonrasında takviye yapabiliriz. İlk aşamada suyla birlikte böyle birkaç dakika kaynayacak. İçerisine de limon tuzu ekliyorum. Ekşiliği dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben burada yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ekledim. Yarım çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Limon tuzunun da tuz oranı olduğu için tuzu çok fazla eklemedim. Limon tuzunu bamyaların sünmemesi için kullanıyoruz. Dondurucuya kaldırırken de bir miktar eklemiştim az önce. Şimdi yemeği yaparken de bir miktar ekliyorum. Ekşili hoşuma gidiyor çünkü limon kullanmıyorum genelde tariflerimde, bamya tariflerimde. Eğer daha ekşili seviyorsanız ekşisine bakarak şöyle kaşığın ucuyla bir miktar daha limon tuzu ekleyebilirsiniz. Dondurucudan çıkardığım haliyle bamyaları ekledim ve ocağım kısık ateşteyken tencerenin kapağı kapalı bir şekilde şöyle erimesini sağladım. Eğer suyu az gelirse sizler de su ilavesinde bulunabilirsiniz. Ben bir miktar daha sıcak su ekleyeceğim. Suyu az gözüktü çünkü gözüme. Daha az sulu seviyorsanız daha az miktarda da ekleyebilirsiniz. Sizin damak tadınıza bağlı.
Suyu da ekledikten sonra şöyle bamyaları öldürmeden, ezmeden kontrollü bir şekilde karıştırıyorum. Gözüme az gözüktü. Bir miktar daha sıcak su eklemek istedim. Ardından tekrar nazik bir şekilde karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Şöyle kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişsin. Bamyaların iriliklerine bağlı pişme süresi farklılık gösterebilir. Benimki küçük ve orta boyutlarda bamyalardan oluşuyordu. Bamyalarım daha uzun olursa pişme süresi daha uzun sürebilir. Şöyle dokusuna bakarak çatalla bir tane alarak dilediğiniz yumuşaklığa gelip gelmediğini kontrol edin ve sonrasında ocağı kapatabilirsiniz. En garanti, en lezzetli bamya yemeği tarifi bana göre budur. Mutlaka benim tarifimle bir defa deneyin. Denediğiniz takdirde ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.